Bu da oldu sevgili izleyenler. İnsanlardan sonra renklerin de uyarı almadan bir araya gelmesi yasaklandı. Ticaret Bakanlığı'nın yeni kararıyla gökkuşağı temalı ürünler bundan sonra artı 18 ibaresiyle satılabilecek. Görünen o ki 2'den fazla renk bir araya gelince toplum ahlakı bozulup çocuklar zihinsel ve psikolojik bir çöküntü yaşıyorlarmış. Bir renk paletine bağlı olan ahlakın ite kaka daha ne kadar ayakta durabileceği meçhul renklerle kavga eden tek millet olarak öyle sanıyoruz ki tarihe geçtik. Keşke gökkuşağına gösterdiğiniz hassasiyetin 1/10'ını diye başlayan 10 dakikalık bir konuşma yapabilecek durumdayız. Ama ne sizin bilmediğiniz bir şey söylemiş oluruz ne de durumun absürtlüğünü hafifletebiliriz. Tek söyleyebileceğimiz kendisinden önce var olmuş ve kendisinden sonra da var olacak şeylerle kavgaya tutuşanları tarih zamanı geldiğinde en fazla bir fıkra olarak anıyor. Biz söylemiyoruz. Tarih söylüyor. Sevgili izleyenler, vergisinden katkı payına, al yanağından bal dudağına bir türlü aslında ne kadar harcama yaptığımızı göremediğimiz elektrik faturalarımıza yepyeni bir gider daha eklenmiş. Ama bu aşırı orijinal bir kalem. Yani böyle benim diyen vergicinin aklına gelmez. Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama, seyahat, dernek aidatları ve personel konaklama ücretlerini de biz ödeyecekmişiz. Oradaki şimdi temsil ve ağırlama kalemi. Yani şimdi mesela 2 lahmacun da ağırlama. Ankara'nın bağları eşliğinde atılan göbekler de ağırlama. Antalya'ya gitmek de seyahat. Kanarya adalarına da seyahat. Yani ne bileyim ya da bir dernek kurarsınız. Aidatı 10 lira da olur 10.000 lira da. Bakanımızın da dediği gibi demek ki ülkemiz için yoksulluk sorun olmaktan çıktı başka bir yere girdi. Biz göremiyoruz. Bir çöpçatanlık uygulaması 2020 Amerika raporunu yayınlamış. Rapora göre sevgili izleyenler Z kuşağı dediğimiz kuşağı ne Covid ne başka bir şey durdurmamış. Tam gaz flörte devam etmiş gençler. Elimi tutabilmen için elini yıka. Ve koronavirüs gibi olup birbirimize yakalanalım gibi virüromantik diyebileceğimiz cümlelerle profillerini süslemişler. Maske takılış yöntemlerinden de bahsedilen profillerde yanlış takılan maskelerin tehlike işareti olduğu söylenmiş. Tehlike işareti muhtemelen IQ düşüklüğünün kibarcası sevgili izleyenler. Efendim bitmedi tabii. İsrail'de emekli bir yetkili uzaylıların var olduğunu ancak insanlar hazır olana kadar gizlenmek için Donald Trump'la anlaşma yaptıklarını öne sürmüş. Yani Trump'la anlaştılar kısmına kadar her şey olası. Ama eğer yüksek teknoloji sahibi uzaylılar koronaya karşı çamaşır suyu için diyen adamla gerçekten anlaşma yaptılarsa boşuna dünya dışı zeki varlıklar diyoruz biz bunlara. Yani sen milyonlarca ışık yılı yolu gel, sırrını verdiğin adam McNugget olsun. Hayır ne bileyim oturup Mandalorian'ı falan bekleyelim daha iyi. Sevgili izleyenler, İnegöl Belediye personeli küçük puşta bile ya benim burnum öyle mi ya dedirtecek bir virüs kostümüyle sokaklarda halka uyarılar yapmış. Bahsedilen kılık da şu. Zaten halkın kıçında ayı bağırıyor. Bir de sinirli bir çalı fasulyesinden gelecek tavsiyeye kimsenin tahammülü yok artık. Portakal sıkan, içecek protesto eden vatandaşımız küçük puştun gıyabında sen misin bizi entübe eden diye Allah ne verdiyse girişebilir. Neyse ki personel ve sağlam atlatmış sevgili izleyenler. Ama olsun bu hafta 2 tane bayrak asacak haberimiz var. İlki milli sporcumuz İbrahim Çolak'tan ki kendisini daha önce burada bahsetmiştik, konu etmiştik. Efendim daha onunla ilgili astığımız bayrağı kaldırmamıştık. İsabet oldu. Bu sefer de Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye tarihinde ilk kez halka kategorisinde altın madalya kazanmış. Kendisini kutluyoruz. İkinci bayrağımızı da bizlere liseli bir arkadaşımız astırıyor. Düzce'de lise 4. sınıf öğrencisi Elif İnce, kanser hastalığı sebebiyle kemoterapi gören babasının damarlarının artık incelmesi ve damar yolu açılamaması nedeniyle yaşadığı zorluğu çözmek için damar yolunun açılışını kolaylaştıran ince damarları görüntüleyen bir cihaz yapmış. Kardeşimizi kutluyor ve babasına da acil şifalar diliyoruz. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Yeliz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeliz Hanım bizim kurgu bakanımız sevgili izleyenler. Merhaba. Bizim kurgularımızı Yeliz yapıyor. Buyurun ilk gülümsemeyi görelim efendim. Tövbe estağfurullah. Yabancı mı? Yabancı mı? Yabancı. Bilebileceğim mi? Bilemeyeceğim. Var mı bilen? Paris Hilton mu? Değil. Kim? Elizabeth Hurley değil. Sandra Bullock dediler.
Sandra Bullock yabancı biliyor musun? Scarlett. Maalesef o da değil. Tom Cruise dedi biri. Olivia hanımefendi. Olivia hanımın soyadını ben hatırlamıyorum. Wilde. Wow. Bu gitti. Cem var fotoğrafçımız. Cem'cim yanlış cevabınla bir tane Signal White Now kazandın. Barbie dedi Barış. Demin Açık Kapı'nın şarkısında tuhaflaşan arkadaşlarımızdandı kendisi. Ona da bir tane gönderelim. Barbie değil. Hadise Sen bunu mi? tövbe bilemeyeceksin zaten. Evet. Hadise mi? Yabancı. Yabancı. Britney Spears diyen çenesi kitli bir arkadaşımız var. Britney Spears de değil galiba. Anastasia. Onu işte senle ben hatırlıyoruz zaten Ezgi'ciğim. Gossip Girl dedi. Bilek. Bilek. Blair'ın soyadını bilmiyormuş. Tony Blair biliyorum ben, Blair'lı. O da emekli galiba artık. Kristen Bell. Vay bravo, bravo. Vay çok iyi, çok güzel bildiniz. Anında bembeyaz gülümseme. Bu tanıdık Bu tanıdık mı? gibi. Dişçileriniz mi aynı? Nereden tanıdık? Oyuncuymuş. Halle Berry diyor. Cansu alkışı Halle Berry. Halle Berry. Halle Berry bir Orta Anadolu türküsü gibi söyledim ama Halle Berry falan herhalde. Efe Bey kazandı. Bir beyefendi. Tom Cruise. Değil. Ama siz her gördüğünüze Tom Cruise demeye başladınız. Özcan Deniz ilk defa denildi. Dwayne Johnson dedi Yiğit Bey. Yiğit Bey'i alkışlıyoruz. Yine de Yeliz'e bir senelik Signal White Now kazandığını söylüyoruz tabii ki. Çok teşekkürler Yeliz. Çok memnun oldum. Hanımlar beyler, Melisa Sözen geliyor. Gülseren Hanım. Gülseren Hanım bu sefer tanıdık bir isimle telefonda baş başasınız. Nasılsın? İyiyim sen? İyi ya fena değil. Melisa seni çok özlediğimi söyleyerek Ben de başlamak gerçekten isterim. çok özledim ve biz hakikaten senelerdir görüşemiyoruz. Resmen öyle. Daha yeni bitirdin Evet. setini. Nasılsın? Yorgunluğunu atabildin mi? Yani attım. Evet, yorgunluğumu attım. İlk başlarda böyle bir özlüyorsun. Stockholm sendromu gibi bir şey oluyor. Tabii ki. Bin nurum diye. Geçen gün mesaj attım. Seni çok özledim işte o da. Kalbimdesin falan, bir de dünya tatlısı bir Evet. insan olduğu için. Geleceğim en kısa zamanda. Aşkım şimdi gelme. Daha çok erken. Acelesi yok. Acelesi yok. Peki senin şimdi girdiğin her projede zaten ortalığı yıktığını bildiğimiz için bu şeyi çok merak ediyorum. Bu şimdi Aliye'ye sen gerçekten 12 bölüm diye mi girdin? Hayır. Değil mi? 12 bölüm diye girmedim. Ama peki senin aklında şu var mıydı? Ben seni görür görmez çünkü dizide dedim ki bu rol bak yemin ediyorum evde Gerçekten. konuşuldu bu tabii. Bu Öyle. rol 3 bölümlüktür. Ben size söyleyeyim yarım sezon oynayacak bu kız burada. Sen ama anlamadın mı? bir şey söyleyeceğim. Hikayenin aslında hakkı o. Yani Evet. böyle 3 bölümde toparlanır ama hikayesi aslında böyle uzun yani daha detaylı Evet. işlenebilecek bir hikaye. Tabii baksana malzemeye bir de sen oynuyorsun yani. ay. Seyreden var mı seyredebilen? Teşekkür. Sevgili Melisa, İyi senin ben. annen balerin olmanı çok istemiş. Ay istedi, lanet gitsin. Bu doğru bilgi. Ama Nilgün abla da gerçekten yani aslında zarafet timsal bir kadın olduğu için. söyleyeceğim. Bunu itiraf ediyorum. Ha. Hayatımda ilk kez Neyi itiraf ediyorsun? Gülseren Hanım. Önce onunla konuş sonra söyle. Ya annem beni küçükken zarafet kursuna yolladı. Gerçekten mi? Çünkü biz zannediyor ki herhalde böyle Buckingham falan. Ay. Hani bambaşka bir evrende, paralel evrende annem kendini kraliçe zannettiği için. İlk defa bir zarafet kursuna gitmiş insanla karşı Yani karşıyaymışım. ben de evet. Ne öğrettiler? Gerçekten şey yapıyorlar, kafanın üstüne kitap koyma, yürüyüşler. İşte hangi bıçak, hangi çatal. Ondan sonracığıma işte ne haber demeyeceksin de işte nasılsınız? Ay. Evet. Vay be. Gerçekten mi ya? Dolayısıyla annemin böyle bir işte bale,
zarafet kursu olsun. Ve ben de o sırada saçlarımı keselim. Her şey mavi olsun. Kot giyen ben. Hani öyle biriyim. Ay Allah'ım ya. Ceza gibi bir şeysin Nilgün abla. Annem de bana böyle o kitap okumayı çok seviyordum. Bale ile ilgili gerçekten çok güzel kitaplar aldı. Ve ben böyle okurken içimdeki o küçük kızı keşfettim. Meğersem aslında o da bir tütü giymek ve döne döne böyle sahnede. Anladım ki hiç benlik bir şey değilmiş ama. Ha. Yaptım, gittim. Evet. Çok seviyorum. Ama müthiş bir rekabet var orada ve Evet. benim bedenim de ruhum da buna Ama müsait o kadar değil. ona giremeyeceğiz Hayır. diye. Tabii çok zor. İyi yapmışsın. Şipagat açabiliyor musun? Kendi sağlığım için denemiyorum. O kadar Belki- mantıklı bir cevap ki. Ben de denemiyorum. Sırf kendi sağlığım için. Yoga'da biraz ilerlersem eğer, Yapıyor musun? onu da işte yani. Çok seviyorum ama yogada da çok rekabet var. Hayır, yogayı çok seviyorum. Bayağı sevdim. Evde yapmaya başladım. Onu bırakmam. Ama balede Evde yapsan da bir... bırakmayacağım. İnanmıyorsunuz. Gülmeyin orada. Bir ay sonra gene gelirim. Gene gelirim burada güneşe selam yaparım. Evet. Lotus falan öyle Lotuslar şeyler yok bilmem mu? neler. Vardır, kesin vardır. Ben süper cahil bir açıklama yapacağım. Yogada ben sıkılıyorum. Yani bende şöyle o... Allah canımı alsın. Benim için bu şey olmuyor bende yani. Oh be, bir şey söyleyeyim mi? Güneşe selam, aleyküm selam. Çok güzel o falan. Hiç öyle bir şey yaşamıyorum Ama ben. bir şey söyleyeceğim. O senin dediğin meditasyon, yogada durmuyorsun ki. Yok ama işte pozisyonlar var ya işte böyle falan. İbrahim o Pozu- sırada zaten öyle- hani fıtık geliştiriyorsun yani. Ha. O çok zor hareketleri var Evet yoganın. işte ben o kadar da zorlayamadığım Sıkılamazsın için ki. sıkılıyorum. O işte sen orada mesela kendini katlamaya çalışırken ben böyle duruyorum işte orada. Sen de bir ay sonra şey yapsak ya. Hani. Değil mi böyle laps Hadi diye. Hiç estetiğin var mı? Bak şimdi bunu konuşalım. Konuşalım. Çünkü konuşamıyorum. Yok. Benim bir adını da söyleyemediğim Bişektomi, Evet. yanak. Bunu yaptırdığımı Umaybili. zannediyorlar. Ne? Yaptırım... Ama sen şahitsin. Ha. Senelerdir benim buralarım çökük değil midir? Evet. Evet. Senin yaptırdığını mı sanıyorlar? Evet. Öyle bir estetiğim yok. Ama botoks candır, dolgu denedim hiç yakışmadı. Ay kabus. Aynalara bakamadım. Aha. Çok ya bir iş sırasında bir de ne özgüvense gözaltıma Aa. dolgu yaptırdım. Ve gerçekten beni hani şey var ya Ali Atay'ın Ölümlü Dünya'da beni boğdular. Baya öyle mi? Beni boğdular. Müthiş bir dolgu macerası olmuş. Yani dizide oynayacağım ve ben mimik yapamıyorum çünkü her mimik yaptığımda burada böyle bir hani pili ve hani mesela gülmen gerekiyor. Şöyle ağlayacağım. Şöyle oynuyorum sadece. Ve karavanda böyle dünya tatlısı bir makyözümüz vardı. Makyaj yapıyor ve diyor ki ya Melisa'm o kadar da kötü değil ya falan diyorsa arkasını dönüyor kız da böyle. O kadar kötü değil Çok zaten kötü. berbat bir destek Evet, cümlesi. 2 sene kadar sürdü. Bir morarmış, 2 tutmadı yani kabul etmedi cildim. O yüzden de böyle nasıl diyeyim yer yer parçalı bulutlu bazı yerler aldı bazı yerler almadı. Ay bir O de yüzden- senin dolguluk da bir yani orada da... Çöktü biraz. Işık yapmak istemediler. Ben de bir dakika Doldurdum. zeka hemen doldurayım. Ay. Tabii ki hiçbir işe yaramadı. Büyük geçmiş olsun. Çok sağ ol. İyi. O yüzden yok estetiğim hiç yok. Botoks yaptırıyorum. Evet, o evet. Bu da neden bu kadar Mevzu olsun. botoks yaptırdım. Bak diye kaşım oynamıyor. Heyecanla sana geldim diye her şeyimi anlattım. Mesela şimdi eve gidip şunu düşüneceğim. Neden gözaltı dolgularını anlattım Melisa? Kime ne? Bu bilgi sana soruldu mu? Estetiğin var mı? Yok de geç. Devam. Yok ama orada şöyle bir şey var. Bu soruyu sorma amacım ara ara söylüyorum zaten. Bunun artık normal ve ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilir bir şey olduğunu herkes bilsin diye. O Hani yaptıracağız şimdiden söyleyeyim. Yani şunu düşünüyorum aslında. Biraz böyle çevremizdeki insanların bize yaklaşımıyla da dayattıklarıyla da çok alakalı. Aynen öyle. Sen kişisel tabii ki sağlık sebeplerinden ya da atıyorum sadece psikolojik de olabilir. Beğenmiyorsundur, daha iyi hissedeceksindir filan falan. Hani bütün bunlardan başvurulabilir. Ama
mutluluk bununla gelecek diye, yani bununla tamam hissettirmemeliyiz. Hani buna uğraşıyor insanlar, Evet. böyle ay dudaklarını mı yaptırsan, sonra dudaklarını yaptırıyorsun, niye dudaklarını yaptırdın? Yani seni hep bir eksik ve yetersiz hissetmeye zorluyor birazcık da sistem. Evet. Ona dikkat etmek gerekiyor. Her halinle güzelsin, her halinle iyi ki varsın. Böyle daha iyi hissettireceksen tabii ki, yani kimse karışamaz. Evet. Pijama ve çorap üstüne geleneksel terlikle bakkala giderken hoşlandığın çocuğu gördüğün oldu mu? Asla. Zaten Nilgün abla seni öyle göndermez. Zarafet kursuna gönder. Terlikle dışarı nasıl çıkıyorsun sen? Yok ya, bizim aslında benim hoşlandığım çocuk hakikaten, yani hoşlandım derken ilkokul zamanı yan apartmanda görüp de beğendiğin tatlı çocuk. Zaten bakkala giderken yol üstünde hemen onların apartmanı. Ve ben çok sakar bir çocuktum ve her sokağa çıktığımda her bakkala gidişimde düşerdim. İstisnasız. Dolayısıyla pijamaya falan da gerek yok. Yani sürekli yere kapaklanmış bir kız. Ay. Bünye kendini yere atıyor, belki gelir kaldırır diye. Sürekli yani. Ah, yine düşmüşüm. Bir sokak bomboş. Çok da olmaması gereken ortamlarda aşırı tav olduğun kişilere karşı poker face mi takılırsın, yoksa can alır mısın? Can almışlığım var, hatırlıyor musun? Anlatamayız maalesef. Çok isterdim anlatmak. Yani canı gönülden isterdim. Hala sinirleniyorum çünkü hatırladıkça bazen. Ama hiç geri vites kullanmıyor. Öyle durmak falan pek gerçekleşmiyor Melisa Hanım'da maalesef. Kısa saç mı, uzun saç mı? İkisini de çok seviyorum. İkisi de çok yakışıyor hakikaten. Ay, Peki sağ ol. çevrende uzat falan ya da kestirsen mi falan gibi bir şey var mı? Arkadaşlarım çok iyi. Kestirirsem, ay iyi ki kestirdin. Uzatırsam, bence de uzun sana çok yakışıyor. Ya kim bizim Birbirimize de... güven duyuyoruz. Hep destekliyoruz birbirimizi. Gerçekten bizim de arkadaşımız olsunlar ya. Her şeyi destekli. Hani vardır ya böyle, sevgilinden ayrılırsın falan. Ay iyi ki ayrıldın, ne biçim çocuktu o falan, barışırsın. Ama siz çok yakışıyorsunuz. Enfes. Hayır Enfes. yok, bu kadar değil. Bunun olmaması için çaba sarf ediliyor. Hiç sadece o anı kurtarmak için söylediğin bir yalanı unutup örtbas etmek için bir yalan daha söylediğin oldu mu? %100 olmuştur. Tabii. Ama en rezilleri şu oluyor. Anne, bu program sana, demek ki sana ithafen. Herkes ödüllerini annesine ithaf eder. Sen programa mı ithaf ediyorsun? Çünkü bak şöyle şeyler yapıyor bazen. Mesela birini atıyorum bilmem ne aramış. Hadi gel Nilgüncüm şuraya gidelim demiş. Annem de istememiş. Ay biz Melisa'yla şunu yapacağız bugün. Bana söyle bari ne yapacaksak, değil mi? Çünkü ben sonra o kişiyle konuşuyorum. Ve siz de işte ne yapıyorsun? Ne yapayım? Evde oturuyorum. Ne yapacaksın? Hiç evdeyim, oturacağım. Annenle gidiyordun. Evet işte oturuyorum, önce dinleniyorum şu an. Sonra annemi alacağım, gideceğim. Ve bir kere falan değil yani. Bu bizim hayatımızda. Bir de adet haline gelmiş. Evet, o yüzden mesela aileden birileri ne yapıyorsun diye soruyorsa ne yapıyor olabilirim acaba diye, hani ben ne yapmalıyım şu an sizce diye ben yokluyorum. Sence? Ne Hadi istersin? Ne yapayım? Televizyon izlerken hiç başkasının adına utanıp kanal değiştirdiğin tabii ki defalarca. Üf. Ya bir de o çok rezil bir şey. Yani sadece rezilliklerde değil, mesela romantik komedilerde de bana olur o. Ya neden? Mesela kız böyle çok aptal bir şey yapacak. Ben böyle Ay, ben buna bakamam diye de. Peki çocukken annenin cüzdanından bir şey tırtıkladın mı? benim diğer lakabım tırnakçı Melis. Elim uzun. Elim uzundur mu? Berbat bir açıklama ya. Arkadaşıma Çok baksana. şaka yapıyorum. Aynen, müthiş bir şaka oldu. Hayır. Herkes cüzdanını kontrol ediyor şu an. Ha ya Melisa. Pandemi. Pandemi tıkı yok diye. Var mı hiç? Yok, Seni tırtıklamamışsın. sevdiğimden gelmedi program. bir 50'şer lira toplarız herhalde burada. Onun geldisi var, gittisi var, yemek yedik. falan. Hayır, elim ayağım uzundur ama Bu bir düzeltme değil Melisa, yalnız onu söyleyeyim sana. hırsızlık konusunda değil.
değil yani ben şeyleri severim böyle hani. Hadi şöyle yaparsın ama hani şu kolu ben şuradan uzatarsam buradan yapabilirim. Ay hadi geç. Sonraki soru. İnşallah saçla ilgili başka bir şey sormuşsun. İnşallah. Hiç sırf ortamda muhabbet dönsün diye bilmediğin bir konuda salladığın oldu mu? O kadar korkuyorum ki artık vereceğim cevapları. Her şeyle ilgili de bir cevabım var ama. Hakikaten ha. Şöyle İngilizce de oluyor o. Mesela karşımdakinin aksanını anlamıyorsam tamam mı? Mesela o ilk 5 dakika çözemediysem ben onu. Bir şeyler anlatıyor falan ben dinliyorum böyle. Ve meğersem soru soruyor orada. Ama ben Sürekli onaylıyorsun. evet diyorum ve ben sonra ne düşünüyorsun falan dediğinde ben o sırada hiçbir şey düşünmediğim için nasıl toplayacağımı da bilemiyorum. Hani anlamadım de çık işin içinden değil mi? Kıvranıyorum o sırada ve böyle ay ben bir su mu alsam ay, boğazım falan yapıyorum ve konu değişiyor. Artık yapmıyorum. Artık böyle anlamadım arkadaşım tekrar et falan yapıyorum. Hiç kendi horlama sesine uyandığın oldu mu? Kendime zarar vermedim ama başkaları için bilmiyorum yani. Hiç kendi sesime uyanmadım. Yani kendi sesine uyanmaman Kendi iyi sesine bir de artı. uyanıyorsan zaten var, artık. Var. Sen Uyan. uyandın mı kendi sesine? Kendi sesime uyanmadım ama canım babacığımın uyandığını biliyorum. Böyle Tabii evde aslan besliyor bu oldu musun? yani. Arkada bir aslan kaplan diye bir şey oluyor öyle. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumuşluğum var ve o son oldu. Çünkü çok kötü bir şey. Kimsenin gerçek düşüncelerini öğrenmek istemiyorum. O kadar haklısın ki doğru. Bir de şöyle şeyler de oluyor sonuçta o da bir hani eski aşkları da yazıyor orada acıları da yazıyor filan. Yani ne gerek anlattığı var? kadarını biliyorsun. Ne güzel filtreden geçiyor. Zaten o senin kaldırabileceğin kadar sisteme yüklüyor. Sen inatla datayı ver bana Komple ver bana. almaya çalışıyorsun. Anladım. Yapmam. Evet. Kimseye de tavsiye etmem. Hiç keşke şunun projenin de içinde yer almasaydım dediğin tabii ki var. Hangisi söylemeyeceğiz, devam. Bugüne ayıp kadar birine aldığın en tuhaf hediye ne? Şimdi sıra Harun'a geldi. Hediye değil. Daha ilişkinin başları. Ve Harun'a sürpriz bir doğum günü. Hani böyle arkadaşlarıyla yeni yeni tanıştığın ve hani arkadaşları da hani işte Şebnem Ferah, Özgür Mumcu falan hani böyle havalı bir ekip ve ben ona doğum günü sürpriz pasta. Yani git sakin bir pasta yaptır. İnsanlarla ilk kez tanışacaksın zaten. Ne yaptın? Ben böyle o işte hani o güne kadarki bilgilerin arasından ne seviyordu? Orada onu görmüştüm. Bu ikisini alsak bunları birleştirsek çok iyi. Pastacıyı tanıyor musun? Hayır. Bir yerden buldun. Güvendin. Bu çok egzantrik fikri çok iyi diye düşünüp pastacıya verdim. Ve pasta mekana geldi. Allah'tan sadece deplasmanda değilim. Kendi arkadaşlarım da var. Dediler ki pasta geldi bakın isterseniz falan ve artık yemeğin ortasındayız. Gittik böyle mutfağa ve bak yemin ediyorum gelen pasta şu. Hani doğumda böyle erkek oldu falan gibi. Hani doğan hani anladın mı? Maşallah. It's a boy. Ve biz böyleyiz. Ha, bir emzik eksik orada. Ben böyleyim. Ay bununla çıkamayız. Yol pastayı. Orada mekandakiler sıvıyor biz. Çekiyoruz. Böyle çok garip bir şey oldu pasta ama yani ilk halinden kesinlikle çok daha iyi. Ama ben yine de tabii ki benim bir de şöyle bir huyum vardır. Artık yapmıyorum neyse ki azalttım. Hani böyle bir kusuru ya da bir şeyi karşı taraf yani böyle bezdirene kadar anladın mı? Ya böyle oldu ama şanssızlık yani isteyerek olmadı. Ya çok çirkin oldu değil mi ya? Kötü olmuş değil mi filan. Sus ya iyi işte anladık. Geldik pastayı kestik ve o günden sonra... Pasta işlerine başkası bakıyor galiba. Yo ben inadım inat. Her yıl başarıya doğru. En son pasta nasıldı? Ben ellerimle yaptım. Kendi O iyi, o her türlü o çalışır. kendi doğum günümde yaptım. Kendi doğum gününe kendine pasta mı yaptın Evet. neyse? Ama Harun Bey, Ama şeye denk geldi. Ondan pandemiye denk geldi. Fransızların içinde Fransız kaldığın oldu mu? Soruya bak, evet.
Ya ben artık biraz kısa cevaplar vermek Lütfen. istiyorum. Hayır. 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 Yeni tanıştığın birine patır patır her şeyi anlatır mısın? Hayır asla. Artık anlatmıyorum. Vallahi anlatmıyorum. Yani burayı sen yeni tanıştığın biri değilsin ki hocam. Sen zaten şu anlattıklarımın hepsini biliyorsun. Aynen. Peki sürekli kullandığın bir kelime var mı? Bilmiyorum. Yani emin değilim, vardır. Dönem dönem. Ha. Katıldığım bir programda seyrettiğimde sürekli tamam mı dediğimi fark ettim. Ha. Tamam hani karşında tamam mı? Sen de tamam. Geçmişte verdiğim röportajlarda falan seyredip ya bunu niye dedik ki ya falan dediğin Bugün bunu izlerken çok diyeceğim. Geçmişi siz düşünün. içine sinmediği halde savunmak zorunda kaldığın bir projen oldu mu? İnanılmaz ya. Ben böyle bir şey görmedim. bir de bir şey Çaktırma söyleyeceğim. değil mi bari? Çaktırma yani. Ya bu mümkün değil. Ya herkesin olmuştur. Evet. Ya nasıl bir kariyer ki o yani? Aynen tabii ki öyle. Hakkında çıkan en saçma haber ne? Kedisine kağıt oynamayı öğretti. Ne? Böyle bir haber mi çıktı abi? Kedisine kağıt oynamayı öğretti. Instagram'a Töz kedimiz işte Töz sürekli omuz kedisi ama yani Ha. sürekli geliyor tırmanıyor burada. Kağıt oynuyoruz. Biz de küt oynarız. İşte Levent, ilk sen falan tanıyorsun Ha, onları. Ve Töz de gelmiş burada duruyor. Ben de böyle elimde kağıtlara bakıyorum. Instagram'a da onu koydum. İşte kızım izin verseler biz de açacağız ama izin vermiyorlar falan. Geyik yaptım altına. Sonra bunu alıp haber yapmışlar. Kedisine kağıt oynamayı öğretti falan. Yani ne alakası vardı arkadaşlar? Şaka da değil yani. Bayağı yazmışlar bunu haber diye. Yani kendilerince belki de şaka yaptılar. Okey. Modun düşük olduğunda çal be Harun keyfimiz yerine gelsin diyor musun? Telefondan istek yolluyor değil mi? Bir derdim var. Bir derdim var. Bir derdim var. Ya ben hala... Ya, olabilir mi öyle bir şey? Telefonun çaldı. Arayan kişi de bayağı 2 gün önce seni aramış. Sen de onu açmış bulundun tekrar aradığında. Aa hiç görmemişim çok pardon. Aa oluyor ya öyle falan yapar mısın? Yoksa hiç açmazsın mı bile? Görmemişim diye yalan söylersin cevabını ben aldım. Ama bu Evet. seni biraz üzdü. Üzdü. Niye? Şunu da söylemek isterim ki ben telefondan gerçekten haz etmiyorum. Çok hoşlanmıyorum. Telefonla konuşmaktan sıkılıyorum. O sırada açmak telefonu istemiyorum. Sonra unutuyorum. O sırada ısrarla arayanlar oluyor. Kimisi de seviyor çünkü Evet. konuşmayı. Ve ben de sinirlenmeye başlıyorum ısrarla arandığı için. Ve bu sefer açmayacağım işte oluyor. Sonra aradan zaman geçiyor ve ulan keşke arasaydım diyorum. Ama o çok zaman geçmiş olduğu için de artık ayıp olur diye arayamıyorum. Peki hayran olduğun ama tanışınca fıs çıkan ünlü var evet. Çok mu? Yarı yarıya. Yarı Yani yarıdan az. Yarıdan. Çok demeyelim. Neyse ki çalıştığım az denecek kadar Az. az. Az denecek kadar az. Hanımlar beyler hayatımda zannediyorum gördüğüm en dürüst konuğumuzdu. Bak 99 yılında Nilgün Belgün ve Levent Özdilek'le Kadınlar Kulübü adlı dizide oynam. İlk dizin bu mu? 14 yaşında. Bir dakikalık bir rolüm vardı. Nilgün Belgün'ün gençliğini flashback'te Hı hı. çocukluğunu oynuyordum. Evet ama ilk adımın o. İlki o. Ondan sonra İşte annemin zoruyla dans ettiğim o dönemde Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde dans Evet. ediyordum. Ve orada Nilgün Belgün ve Levent Özdilek'le tanıştım. Onlar oynuyordu ve işte oyuncu olmak istediğimi öğrendiler. Dediler ki tamam o zaman biz şimdi birlikte bir projede oynayacağız, gel sen de denemiş ol. Orada böyle bir dakikalık bir rolle başladım. Sonra Levent abi beni İrfan Tözüm'le tanıştırdı. Muhteşem Film vardı o zamanlar. Orada hemen Yeni Hayat diye bir dizi oldu. Çağan'la film oldu. Böyle böyle devam geldi. Ercan Bostancıoğlu da yine aynı müzikaldeydi. Ercan abi de beni madem oyunculuğa başlıyorsun o zaman okulunu oku deyip Pera'ya yazdırdı. Dolayısıyla hani üçünün de çok teşekkür ederim. valla biz de teşekkür Onların ederiz. sayesinde. Melisa, Pera demişken sen Pera'da da çok önemli bizim de artık Evet. beraber okuduğum dönem arkadaşlarım var. Aslı Enver
Melikasının gülü gördüm burada. Ama beni hemen 2 dakikada Tabii hemen sattı. Hemen Onu sattı. gördük biz de. Bir şey demedim artık ben orada. böyle bir şey yaptım. Melika dedim. Hemen gitti orada. Anne terliğine ihtiyaç duyacak kadar yaramaz bir liseli olduğuna dair bir iddiası var. Şöyle, o dönem biraz kilo almıştım ve rejim yapıyordum. Ve ben asla açlığa tahammül edebilen bir insan değilim. Çok sinirli oluyorum. Yani muhakkak yemek yemem gerekiyor. Aç kaldığım her an dünya için bir tehlike teşkil ediyorum. İnşallah doyurdunuz değil mi kızı bak. Başımıza iş almıyor. Dolayısıyla hani böyle bir şeydim. Sürekli bir rejim yapıyorum lisede. Zaten ergensin ve hani bir de rejimin öfkesiyle birleşen bir bünye. Ay düşün yani çekilir çile değil. Aslı da sağ olsun o zamanlardan bile o şey dominant hali vardı yani bak sırada ben onun arkasında oturuyordum. Ben yine böyle bir şeylere sinirleniyorum. Arkada böyle bağırıyorum falan. Aslı bak egzorsiz gibi şöyle dönmüşlüğü var bana. Böyle ben böyle diye. O gün o gündür. Sonra hep kendime çeki düzen vermek. Vallahi Aslı'nın da bu kadar etkili olması enteresan. Evet, Kendisi de... anaç ve de aslında çok güzeldir yani o huyu Aslı'nın. Peki az önce kendi söyledim. 15 yaşında, 15 değil de deminki o zaman demek ki 14'tün orada da. Evet. Yedikocalı Hürmüz'de. Senin sonra oradan ta kalp düğümüne kadar yok mu oyunun? Hiç. Gerçekten Orada mi? da o zaten Dans ediyordun dans zaten. ediyordum. Deli Dolu müzikali vardı hemen arkasından olan. Hı. Sonra kalp düğümüne kadar hiçbir şey yapmadım. Ya bir kere zaten muhteşem bir oyundu. Ay. Bunu zaten ben seyreden şanslılardanım. Keşke herkes seyredebilseydi. Bir de oynadın. Bak burada ödülleri not aldık. Ya İbrahim. Yani Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, yılın en iyi kadın oyuncusu, Sadri Alışık ödülleri, yılın en başarılı kadın oyuncu, direkler arası seyirci ödülleri, küçük salon kadın oyuncu. Çok teşekkür Afife'de ederim. de adaylığın vardı aynı sene. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani gerçekten bütün Başka İbrahim, başka neler? bir de film ödüllerin var, onları ayrı söyleyeyim diyorum. Bu tiyatro konusu kalsın diyor. Tamam. Yani herkes gerçekten senin sahneye çıkmanı bekliyormuş gibiydi. Ama ben hatırlıyorum o zaman. Evet. Yani hem zaten çok iyi oynuyordun hem de gerçekten şeydi yani insanların seni canlı performansta izliyor olmasıyla ilgili ekstra bir şey var. Çok heyecanlanıyordu insanlar. Evet. Ay çok sevindim. Ama çok zor çok da bir güzel oyundu, bir oyundu bu arada. Ben yani. hayatım boyunca en zevk alarak ve en belki hani aşk nefret ilişkisi yaşıyordum o rolle. Tahmin ediyorum çünkü gerçekten bir Evet. oyuncu için Çok çok zor. zor bir oyundu. Peki istiyor musun? Ya istiyorum. Aslında pandemi olmasaydı planlarımızda vardı. Aa. Ama yani ne kadar zor bir şey olduğunu da bildiğim için ona bir adanmışlık gerekiyor yani. Evet. Sen zaten hani olağanüstüsün bu konuda yani. Senin Estağfurullah. boş geçirdiğin senen yok. Evet. Seni sahnede izlemek ayrı bir şey. Zevk, seninle karşılıklı oynamak zaten yani Teşekkür ederim. inanılmaz çok sağ ol, güzel. Çok güzeliz. Karşılıklı bak. Süslemeye başladık birbirimize. Hadi buyurun. Kibarlaştığımız ve de hani bizim de bir salon çizgimiz var Aynen. dediğimiz Bu kadar, yerlerdeyiz. Bu zarafet kursları boşa gitmedi. Hadi. Evet. İstiyorum, bir şey- istiyorum. evet. Çok istiyorum ama Zaten pandemi sonrasına kaldı bütün bu Evet. hayaller aslında hepimiz aynen için. hepimiz için. Ama yani bence onun ucunu bırakmamakta fayda var. Belki birlikte yapmak. Keşke. Böyle gerçekten böyle yıldızının parladığını düşündüğün ilk yani sonuçta sen yıldızsın. Bunu Ay, sana daha ya, önce söylememiş olduklarını düşünmüyorum ama sen işte kendi jenerasyonun arasında estağfurullah. parmakla gösterilen Çok önemli teşekkür oyunculardan birisin. Bu zaman içinde buna emek harcayınca oluyor, görüyoruz. Herkes var senin gibi aynı jenerasyonda böyle arkadaşlarım. Sen de onların bayrak tutanlarındansın. Peki bunu gerçekten abi şimdi ben bu işte bir yere geliyorum yavaş yavaş dediğin, parladığını hissettiğin ilk yer neresiydi? Kalp düğümü. Kalp Tiyatroda, düğümü. evet. Gerçekten mi? Kalp düğümünde hissettim. O çünkü aslında kendi sınırlarımı gördüğüm bir yerdi de o yüzden. Yani sınırlarımın aslında ne kadar geniş olduğu ve sürekli çalışarak yani vücut geliştirmek gibi bir şey ya Evet. yani. O kaslarını da geliştirdikçe oyunculuk kaslarını çok fark ediyor. Yani senin oynama biçimin, oyunculuğa bakış açın, sürekli antrenmanlısın, yepyeni şeyler keşfediyorsun, artık karaktere başka bir yerden bakıyorsun, muazzam bir şeydi. O kalp düğümü, kış uykusu,
benim için muazzam bir orada da aynı şeyi düşündüm. Orada da Nuri Bilge Ceylan'ın muazzam bir öğretmen de olduğunu düşünüyorum. Muazzam bir eğitimci bence yani. İyi anlamda manipüle ederek sana bambaşka bir yerden karaktere bakmayı, biz hep şöyle bir zaafımız var oyuncuların. Karakterin, oynadığımız rolün hep çok sevdiğimiz için, onunla çok empati kurduğumuz için zaaflarını, korkularını, kötü yanlarını törpüleme eğilimimiz olabiliyor. Halbuki onu çeşitlendiren, ete kemiğe büründüren her şeyini sahipleniyor olman. Karakterin kötü yanlarını, kızgınlıklarını, öfkelerini, hiç sevmediğin taraflarını. Nuri Bilge Ceylan da oralara seni hep böyle götürüyor. Yani hem yazdığı karakter de zaten kağıt üstünde de öyle oluyor. Ama provalar esnasında da, kayıt sırasında da seni gerçekten bir oyuncu olarak süper zorluyor ve çok başka bir yere götürüyor. Orada da bunu hissettim. Aslında biraz sonralarında hissetmeye başladım sanırım. Evet, tamam, daha iyi bir yere doğru, daha iyi hissediyorum şimdi. Kendimi izlerken, oynarken diyorum. Ve ben hani hep şunu da savunurum. Hata yapma hakkımız var, kötü oynama hakkımız var. Çünkü sonuçta dezavantajı şöyle bir şey oluyor. Göz önünde yapıyorsun bunu, özellikle dizide. Ve seyirci de seninle birlikte aslında o gelişimi görüyor. Bu yüzden de ben işlerin ay çok kötü olmuş ya da oyuncuların berbat bir oyuncu şeklinde ilk işiyle, ilk projesiyle ya da tek bir rolüyle yaftalanmasını ya da yerilmesinden hiç hoşlanmıyorum. Haklısın, çok haklısın. Ve hani hep şey söylerim, abi dur, bu bir yolculuk, yolda göreceğiz yani. Hani evet. Burada olmamış, şartlar olmamış. Yani bazılarını anlıyorsun, tamam, ama hani olmayacak belli ki bir şey. Ama olabilir. Evet. Yani olduğunda da şaşırmamak lazım. Aynen. Çünkü var örnekler. Var. Enteresan bir şekilde. Evet. Sevgili Melisa, bu hafta sana soracağımız şey şu. Kiminle bungee jumping yapmak istersin? İpek Bilgin'le mi bungee jumping Evet, yapmak İpek'le. istersin? İstisnasız, kimseyi görmeme gerek yok. Atlarım onunla. Yoksa Müjde Ar'la mı? Müjde Hanım'la hiç çalışmadım. Evet. İpek'le yani zaten tırmanırım, atlarım. Yani İpek öyle bir kadın. Zaten Evet. biriyle atlayacaksan İpek de atla. Doğru. Zaten yardımcı da olur korkarsan. Aynen. Peki Verir. İpek Bilgin'le mi atlamak istersin yoksa Martin Scorsese'yle mi? Birbirinin muadili bir ikili. Aslında özellikle muadili olmasa mı diye düşündüğümüz insanlar. Çünkü bu da akıl çelebilir. Yani bir atladık İpek'le, yerde Yok, öyle Martin değil. Bey'le karşılaştık. Ha, yerde Martin'le karşılaştık. Oradan Bu adamı tekrar. atlatmayalım diyorsun. Yani sete doğru mu gitsek artık? Yavaş yavaş. Yani İpek'le mi atlamaya devam ediyorsun? Yani hemen Martin... Öyle bir şey yok. Biriyle atlayabiliyorsun. Hayatım şey değil bu. Anladım. Bunların İpek'le- hepsi İpek'le burada da atlıyorum. sana bir İpek'le onunla atla atlıyorum. falan. İpek'le devam. İpek Bilgin'le mi atlamak istersin? Benedict Cumberbatch'le mi? İpek'ciğim çok üzgünüm. Birlikte 2 kere anne kız oynadık. Daha nice inşallah işlerimiz olacak birlikte. Senle yine atlarız. Çok Harun da ben de müthiş hayranız kendisine. Evet. Benedict Bey. evet, Benedict Aynen. Bey. Peki Benedict Cumberbatch mi? Aslı Enver mi? Aslı'cığım döndük tamam. Aslıcık falan ben de böyle. Zor bir ikili. Zor, evet. Nesi zor Allah Şimdi aşkına? Aslı'yı seçmezsem Evet. ay ne biçim arkadaş bir olmam telefon herhalde. alacaksın ama yani ne biçim arkadaş olmazsın ama bir de insan arkadaşıyla Aslı'nın bungee yükseklik jumping korkusu var. O yüzden benim ona iyilik olsun yalan. diye Hiç öyle bir korkusu yok. ama iyi olmadı. Evet. Ben Benedict diyeceğim. Aslı'ya hemen bir küçük tatlıyla gönlünü alırım. Tatlıyla çözeriz diye. Peki Benedict Cumberbatch mi? Tim Burton mu? Benedict. Benedict. Bunu da düşündün ama. Evet. Evet. Yani eskiden olsa tabii. Benedict tamam. Benedict çok zorlamış. Benedict Cumberbatch mi yoksa Ryan Gosling mi? Hala Benedict. Hala Benedict. Evet. Kendisini çok beğeniyorum. Evet. Ama Benedict. Peki Benedict mi yoksa Joaquin Phoenix mi? ay,
Üstüme Şimdi iyilik biz sağlık. kaç atlayıştır belediye Lastik gibi indik çıktık ya. Yok. artık Joaquin Phoenix'te Artık değil o ama Yakin'le devam ediyorsun anladığım kadarıyla. Benedict'i bıraktık. az bırakamayacağım yani bilmiyorum ama Benedict diyorum yine. Benedict'le devam ediyoruz. Benedict Cumberbatch mi, Cem Yılmaz mı? Benedict. Yani Benedict. yan Phoenix'leri burada harcadık Ryan Gosling'leri. Evet, çok haklısın. Benedict mi, Audrey Tautou mu? Benedict. Hayır öyle yapma. Çok Aynen. severim onu da. Tabii, Ayıp biz de olmasın. severiz. Aynen. Audrey Tautou'nun mesela daha kötü bir fotoğrafı var mı? Evet. Mesela daha kötü. Onu koyalım. Çünkü bu aynen hiç karıştırmadı zaten. Peki Benedict Cumberbatch mi, Edward Norton mu? Benedict. Zaten Edward Norton'un şöyle bana bir şey benzeyen oluyor. fotoğrafını nasıl buldunuz ya? Beni böyle yandan basıp hafif uzatınca saçım da böyle bak. Öyle değil mi? Bak Olağanüstü. ağzımı da düz yapayım. Aynı. Aynı olmadın mı? Aynı. Ben oldu. hatta yani kelebekteki mi o? Ben miyim acaba dedi mi? Gitti Dedim. kafan senin de. Çocuklar bunlara dikkat edelim. Manyakmış. Peki Benedict'le devam etti. Evet çünkü inanılmaz yetenekli ve yetenek yani Evet çok önemli bir şey. Bungee jumping'de özellikle. Benedict Cumberbatch mi? ne önemli olabilir ki zaten orada. Bilmiyorum. Ahlak. Benim hiçbir fikrim yok. Şeyi çekecek. Yani beni aşağı atmayacak. diye gitti. Benedict Cumberbatch mi, Robert De Niro mu? Benedict. Benedict Cumberbatch mi, Nihal Yalçın mı? Aslıları burada harcadık diyorum. Kimler geldi, Nihal de kimler gitti. geçti. Nihal de aşırı yetenekli ve Evet. onunla da atlanır yani. Tabii kesinlikle atlı. Benedict Cumberbatch mi, Henry Cavill mı? Benedict. Ben üzülmeye mi başladın? Hayır. Benedict... Ben içimden sıkıcı mı olmaya başladım diye Hayır, düşündüm. hayır sıkıcı olmaya başlamadı Benim zaten. gibi böyle sabit. Sabit zaten muhtemelen ilk olacak. 50 bölümdür. İlk kez söylenen bir şey 7 kere falan üst üste tercih ediliyor. Ya 600 bir şey tane isim söyleyeceğim. sahibi. Benedict'in ben YouTube'da bir şeyini bulduk. Videosun. Evet. YouTube'da çünkü ses kaydı olmaz. Ben onu düşünerek. Dublaj yaptı. Oo şeyi diyorsun. Animasyona dublaj yaptı. Yani Çok iyi adam. kaç kere seyrettim. Peki Benedict Cumberbatch mi, Serkan Keskin mi? Ay. Artık hadi değişelim tamam. Serkan. Yo, hiç- Ay Serkan'la atlarım. Bir şey Tamam, söyleyeceğim. Serkan tabii ki. benim çok sevdiğim ve de aynı zamanda da dalışta badimde olmuştuk. O yüzden Serkan'la zaten bir şey yani ben de bu aynen. kadar isimden Serkan'la atlarım atlarsın. Daha zaten. gönül rahatlığıyla. Başına hiçbir şey Bir de gelmez. kesin biliyordur her şeyi. Bak onun %100. Peki Serkan Keskin mi, Gerard Butler mı? Serkan Keskin. Serkan Keskin. This is Sparta. Serkan Keskin mi, Juliette Binoche mu? Juliette Binoche. Ne güzel de süslemiştik adamı. Peki. Ama artık değişiyor artık tamam dedik çünkü. Dedik, evet. Juliette Binoche mu, Michael Fassbender mı? Juliette Binoche. Ay Michael Fassbender'da çok iyi bir fotoğrafı bulmuşsunuz. Evet. Bu güzel Bu gerçekten şey- iyi bir fotoğraf olmuş. Emekli Van Gogh fotoğrafı. Aynı şey. Kesilmiş aynı kulağını da söyledik. göstermemişiz. Peki Michael Fassbender değil. Juliette Binoche mu, Fatih Artman mı? Ya. Fatih'in abi. Seçtiğimiz evet, bu fotoğraflara bak. fotoğraflar. 1500 yaşındaki fotoğrafı çocuğun. Neden Daha Fatih? gelmediği bir yaştaki fotoğrafı. Gelecekten fotoğrafını Fatih. çektik, getirdik koyduk. Evet. Bu da hizmet. Juliette Binoche. Juliette Binoche. Juliette Binoche mu, Steve Carell mı? Steve Carell. Steve Carell mı, George Clooney mi? Steve Carell. Fotoğrafa bakın şimdi mi dedin sen? Gerçekten Yani- özel ne? Gerçekten inanılmaz. George Clooney mi dedin Evet. sen? Hayır, Yok. Steve Steve Carell Carell'da dedim. devam ediyoruz. Peki son. Steve Carell mı, Harun Tekin? Harun Tekin. Deme de göreyim zaten. Orada değil, Ama orada şimdi oturuyor. yetenek dedik. Yetenek. Evet. İyi kalp dedik. İyi kalp. İyi kalp demedik ama okey iyi kalp. Onu ben ekliyorum. Hala iyi yaptın. Onu eklemen iyi oldu. Ayrıca da Harun'un en sevdiğim fotoğraflarından biri. Dolayısıyla Ve de ayrıca tebrik ediyorum. ayrıca zaten George Clooney de sizde kaldı Cansu Hanım. Belli ki çok gözünüz de vardı. Hanımlar beyler Harun Tekin'le atlıyor. Ya senin bateri çalmayı sevme, hikayen, gitar tıngırdatma. O doğru. Bateriye bir heyecanlandığım dönem oldu. Ha. Ay, yazık ya. Baget ve o küçük o pedlerden almıştım. Oy.
Bak evde var ya. Pata 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 pata. Ay, Yapmasan berbat. mı acaba hani yazık. Ben de zaten olmadı. Gitar denemelerimiz, çalışmalarımız sürmektedir. Var mı böyle bir geliştirmeyi planlıyor musun? İsteğim çok. Ha, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yani Yanlış insana mı soruyorum ben bunu şu an? Nasıl Yok, yok. gidiyor? iyi gidiyor. Çok iyi. Çok iyi gitmiyor da iyi gidiyor. Beyefendinin Fena değil. zarafetini bildiğimiz için zaten bok gibi demesi o Asla. mümkün değil yani. Mümkün değil. Peki böyle bir profesyonelleşme falan çıkıp abi çalacağım ben falan gibi böyle Yok, öyle. oralara kadar gitmedi. Yani öyle yani öğrenmek istiyorum. Çok seviyorum. Sonrasında ne olur hani bilmiyorum ama birdenbire hani Paco olmayacağım aşikar. Bu yaştan sonra. Kliplerini görsek ya senin doğada. Banka oturmuş arkası arada baka baka böyle. Niye böyle hayal ettim seni acaba? Mümkün değil çünkü senin böyle durman. Evet. Peki az önce senin bu Alyan'dan falan da bahsettik tabii de son dönem psikoloji konulu dizilerin bir gündemde yer alma durumu var ya. Bununla ilgili bir şey düşündün mü hiç? Yani zaten bir tanesinde yaldır yaldır oynadım ve çok beğeni topladı. Ama yine Gülseren Hanım'ın içinde olduğu bir başka dizi de Evet. yaldır yaldır gidiyor ve Aynen. çok ciddi psikolojik sorunlardan bahsedilen bir dizi de o. Sence bir nedeni var mı? Acaba toplum mu ihtiyaç duymaya başladı yani? Ya Terapi falan yok mu ya diye televizyonda. Bence zaten %100 ihtiyacımız var hepimizin. Geçenlerde bana sormuşlardı hani terapiye inanıyor musunuz diye. Ben terapisiz hayata inanamıyorum zaten yani nasıl Evet. oluyor diye. Yani özellikle şu anda içinde olduğumuz dönemden de kaynaklanan bu tür dizilerin daha anlaşılır ya da ihtiyaç beğeni yani bence hepimiz özünde yani en azından kendi adıma konuşayım ama hepimizin sevilmeye, onaylanmaya, yaralarımızı göstermeye, o yaraların, kusurların başkaları tarafından da görüldüğünde sırtımızın sıvazlanmasına ihtiyacımız var ve Evet. bugüne kadar hep şöyle yaşadık. Mükemmel olmalıyım. Dışarıya karşı kusursuz bir imaj çizmeliyim. Ay çok mu güldüm? Ay çok mu ağladım? Çok mu sıkıcıyım? Çok mu eğlenceliyim? Yani hep bir başkasının gözünden hiç kendinde kalamayarak, kendin olmaya izin vermeyerek ve de robot gibi. Özellikle de sosyal medyanın bu kadar çok hayatımızda olduğu bir dönemde sosyal medya üzerinden hiç tanımadığımız insanların baskısı altında, ateş hattında bile isteye bir de üstelik kendi kendimize yapıyoruz. Bir hayat sürdürüyoruz ve çok hastalıklı bir yere doğru gidiyor. Ve televizyonda şöyle bir şey görüyoruz. Zaaflarını ortaya koyan, mükemmelden uzak, belki bizimle aynı korkulara, kırgınlıklara, hastalıklara sahip karakterler görüyoruz. Empati kurabiliyoruz onlarla. Ve bunun normalleşiyor olması benim hoşuma da gidiyor. Evet. Burada şunu görüyor bence seyirci. Ben yalnız değilim. Bu sadece benim başıma gelen bir şey değil. Ben panik ataktan muzdarip bir insanım ve panik atakta ilk şöyle bir şey. Hayatımın 2 döneminde denk geldi. Yaşadım. İkisi de çok ağır geçti ve çok panik atak geçirmeyenlerin de çok anlayabileceği bir şey değildir bu. Ve orada şunu keşfetmiştim. Aslında tek olmadığını, ilk şunu yaşıyorsun çünkü. Bu galiba sadece benim başıma geliyor. Hayır, bu sadece senin başına gelmiyor. Bunu öğrendiğinde ve bunu dünyayla paylaştığında ya da dünyada hani mesela şunu hatırlıyorum. Google panik atak geçiren ünlüler. Anladın mı? Mesela orada bulup Jim Carrey depresif, anksiyete geçirmiş. Yani böyle bir o kusursuzluktan uzaklaşan gerçeklikle temas ettiğinde bence artık o zorunlu o perde kalkıyor ve rahatlıyorsun. Buna ihtiyacımız var. Televizyonda da biraz oraya evriliyor gibi geliyor. Peki bu özellikle bu şimdi pandeminin hepimizde yarattığı zaten o bir sıkışma hali var. Evet. Bu anlattığın şeylerden de zaten yani özellikle ruhunla ilgili bir meslek icra ettiğin için zaten uzak kalman da hiç böyle özel bir ihtiyacın olmasa da mümkün olmayan bir şey terapi. Evet. Hem araştırmak için en azından bir şey merak ettiğin için dahil olman gereken bir alan orası. Hem de bilgin olan bir yerde bu sıkışmışlığın içinde Aliye gibi bir rolle karşılaşmak sana ne yaptı çok merak ediyorum. Yani korunabildin mi? Çünkü
O da çok zor bir rol. Yani Evet. görünen en azından öyleydi yani. Yok, çok zordu. Evet. Yani yapman gereken, göstermen gereken, anlatman gereken ve gerçekten- tutarlı olman gereken gerçek bir karakter. Evet. Şimdi bu altından kolay kalkılabilecek bir şey değil. Tabii ki sen çok kolay kalkmışsın gibi görünüyor ama hiçbir zaman öyle değildir ya zaten. Sana ne yaptı? Yani Melisa ne yaşadı o süreçte? Çok enteresan benim için o süreç. Şunu söyleyeyim, gerçekten benim hayatımın belirli bir dönemini, bunu veda yazısında da yazmıştım. Böyle aldı, okşadı, yaralarını sardı ve tamam dedi. Yani Alya'yı oynayana kadar benim de oyuncu olarak güvensizliklerim, umutsuzluklarım, hayal kırıklıklarımın olduğu oldu. Ve bazen hani şunu da düşünürdüm ben, yani doğru şey mi yapıyorum? Hani yeterince iyi miyim? Yeterince yaptığım şey anlaşılır mı? Benim tarzım genel geçer beğeni kriterleriyle pek uyuşmayabiliyor, anlaşılmayabiliyor gibi kaygılar oyuncular taşıyabiliyorlar. Ben onlardan zaman zaman biri oldum ve çok kendimi de kurcalayan da biriyim. Alya'yı okuduğum zaman Alya'nın o böyle kırgınlığı, kızgınlığı, anlaşılmamışlığı, korkuları, isyanı ve böyle bağırıyor, yani ben buradayım beni görün diye bağırıyor Alya. Ve ben onu çok iyi anladım. Onu bizde benzemeyeni böyle ittiriyor oluşumuz çok kalbimi kırıyor benim ve Alya'nın o kırgınlığını da çok gördüm ve çok anlatmak istedim hikayesini. Ne şanslıyım ki seyirci çok şükür bunu aldı. Yani bayağı, yani herkesin o aslında içinde olan o çocuk, çünkü yani ne meslek yaparsan yap, ne kadar başarılı olursan ol, orada başının okşanmasını hala bekleyen bir çocuk duruyor. Tabii ki. Ve Alya da o kadar çıplak ve egosuz bir şekilde beni sevin diyor ki, yani sadece hırçın sevilmemekten, itilmekten dolayı ve çok zor, çok talihsiz bir ailevi geçmişi var. O çıplaklıkla, o saflıkla orada durdu ve seyirci de onun o, yani bayağı sardı, sarmaladı. Bununla birlikte ben de dedim ki kendime, Melisa o zaman sen de aynı güçte olacaksın. Yani sen de oynarken şey yapmayacaksın, kısmayacaksın kendinden. Yani öyle olur mu, böyle olur mu, beğenirler mi falan. Yani ay böyle mi oynasan, hayır, bırakacaksın artık. Hep beraber kalbimizi ortaya koyuyoruz. Ne varsa yani budur. Benim için de böyle, yani şöyle yaptı seyirci bana da, Alya'ya da ve Alya her neredeyse izlediyse, bunları bir gün görürse onu çok 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 seviyorum ve hep yani onun inanılmaz güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum ve bence bir sürü insana da ilham ve şifa olduğunu düşünüyorum. Kalp kırıklığı mevzusu aslında temelde hepimizin derdi ya. Evet. Yani kendi yakın çevremizden bahsedeyim hadi yani. Tamamımızın kalbi kırık ve bu dışarıdan hiç anlaşılmıyor. Hiç. Bir şey yapıyorsun ve yani o kadar cool görünüyorsun ki dışarıdan. Yani hani şimdi Melisa Sözen aferin bekliyor dese biri ya falan dersin ya. Halbuki öyle değil ya. Yani yaptığın bir şeyin birilerine iyi geldiğini duymak kadar şu hayatta çok az iyi şey var. Kesinlikle. Yani hele ki bunu mesela bir sanat sepetle ilgili insanların ihtiyacının olmama ihtimalini birinin düşünmesi ya da dünyanın böyle düşünüyor olması da aslında garip. En çok da onların ihtiyacı var diye düşünülebilir. Mütemmim cüz. Mütemmim cüz. Ay! Mütemmim cüzü Ben kim ilk dedi başta abi? bildin diye sevindim ama aslında bir takım değiliz. Bili aynen ama olsun. Mütemmim cüz diyen kim? Kimse. Bu, kendin mi buldun mütemmim Evet. cüz? Ben de Harun'dan öğrendim. Sen de Harun'dan Kornişon. Evet, Kornişon. Raga. 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 Arkadaşlar duramıyorum. Raga. olmuyor, evet. Raga. Parazit manipülasyonu.
Wow. Parazit manipülasyonu. Reciprocasso. Evet, ritim bu. Parazit Parazit. manipülasyonu. Parazit manipülasyon. Evet, ikisini birleştirin. Steteskop. 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 Aynen. Canan'ı alkışlıyoruz. Sen zaten pandemide bu arada 2 tur süper iş yapıp çıktın gibi oldu. Farkındasın değil mi? Ha, evet, Bir de Alef'te Alef'in renk. var. Alef ne kadar oldu ya? Ne zaman? Mart mıydı? Nisan mıydı? Yanılmıyorsam Nisan'da gösterime girdi. Evet, müthiş bir iş yaptınız. Yani özellikle anlatmak istediği şey, hikayesinin gidişatı o tek sezon bir iş mi? Tek sezonda yani bana haber vermeyip ikinci çekiyorlarsa bilemiyorum. Biraz tabii tuhaf olabilir. Herhalde yapmazlar. Peki senin için nasıl bir süreçti? Senin dijital platformdaki ilk işin mi? Değil. Daha önce yine 700 vardı Blue TV'ye. Tabii canım. Peki çalıştığın yönetmenlerden birkaçının ismini söylemek istiyorum. Az önce sen de birinin ismini verdin. Nuri Bilge Ceylan, Emin Alper, Yavuz Turgul. Bu isimler zaten bayrak tutanları. Kendi jenerasyonunda özel kendi iş yapma biçimiyle ilgili. Bunlardan bir tanesiyle zaten Nuri Bilge ile gittin Cannes'da neler yaşandı. Şeyi hatırlamıyorum tam. Ya hangisi daha önce? Bu Fransa'da senin Dizi daha önce, film sonrası. Film Cannes'dan sonra. İkisi de Cannes'dan sonra. İkisi Cannes'dan sonra. Yani Bu peki ikisi de Cannes'a Cannes'dan gittikten sonra mı bu ilişkiler kuruldu? Aslında Kış Uykusu vesilesiyle oldu. Peki şimdi Nuri Bilge Ceylan'la anlattın demin yaşadığın süreçle ilgili. Diğer yönetmenlerden ilgini çeken hepsinde çok acayip hikayeler olduğuna Evet. eminim ama şunda da şöyle bir şey vardı diyebileceğin bir şey var mı? Şimdi Nuri Bilge Ceylan'la tabii ki film esnasında çalıştık, tanıştım. Emin Alper'i daha evvelden tanıyordum ama çok böyle birlikte vakit geçirmişliğimiz yoktu. İlksen Başarır ve Cem Karcı benim çok çok yakın arkadaşlarım. Dolayısıyla çok yakın arkadaşının yönettiği işlerde oynamanın da müthiş avantajı oluyor. Evet. Bir, senin sınırlarını çok iyi biliyorlar, esnekliğini çok iyi biliyor. Nerelerde hani böyle kaytarabileceğini çok iyi biliyor. Güven ilişkisi muazzam. Yani kendini tamamen bırakıyorsun. Dolayısıyla onlarla çalışırken de çok şey öğrendim. Mesela İlksen'in en sevdiğim yanı öncesinde çok prova yapar. Yani mekanına gerçek mekanda sahneleri oynatır yani. Bayağı tiyatro gibi provasını yapar. Dolayısıyla sete çıktığında süper hazır çıkarsın ve birçok şeyi evvelinde zaten halletmiş olur. Cem keza o da öncesinde prova yapmayı sever. Çıkar hani böyle senin artık böyle şuranda damarlarının böyle hani daha çıkmayacak galiba falan diyeceğin yere kadar seni zorlar. Çok hoşuma gidiyor Cem'in bu yönü. Ben çünkü severim o ilişkisini. Hani böyle Çalışma sırasında didişmeyi, evet. ajite edilme. Yani değil. O rolü yükseltmek için ajite Evet. edilmekten bahsediyorum. Yani başka bir şiddetli bir şeyden bahsetmiyorum. Aynen. Motive edici bir şeyden bahsediyorum. Güzel. Peki Fransa serüvenini merak ediyoruz. Cancağızım. Sen aslında uluslararası da beğenilen bir oyuncumuzsun. Önce şu dedikodu mu onu soracağım artık ben. Cannes'da sen aslında en iyi kadını alıyormuşsun da her şeyi de buna mı vereceğiz falan gibi olmuş. Bu bir kuralmış. Evet, en iyi Palme d'Or ödülünü alıyorsan en iyi o ödülü aldığın zaman diyor ki bu zaten her şeyi kapsıyor. Ve biz bu filme daha başka hiçbir ödül vermiyoruz. Yani ekstra bir en iyi yönetmen, en iyi oyuncu filan bunlar yok. O sene jüri diyor ki biz bir istisna Melisa'ya verelim en iyi kadın oyuncuyu. Komite de diyor ki hayır böyle bir şey olamaz. Bu senelerdir olan bir kural. Biz zaten veriyoruz bu ödülü. Eskisi gibi devam ediyor. Festival bitti. Şeye döndük. İstanbul Havaalanı'ndan çıktım. Harun'la takside eve dönüyoruz. Telefonum çaldı. Ekipten biri aradı ve dedi ki yani böyle sana bir şey söyleyeceğim. Yani üzülme ama hani bilirsen de sevinirsin diye. Yok tabii ki hani. Yok ama benim de hoşuma giderdi böyle bir bilgi. Yani ben öğrendiğimde tabii ki yani şey oldum böyle.
Harun. Harun. Sana bir şey anlatacağım. Saçma sapan bir his, iyi mi kötü mü? Çok sevindim. Tabii. Yani de şuna der tabii. tabii ki ay hayır niye veriyorsunuz demez kimse Aa, yani. ne münasebet. Büyük bir mutlulukla alırdım ama realistik bir yerden baktığında da hani kendimde şöyle diyorum. Yani sonuçta bir filmi en iyi kadın oyuncu aldığı için mi daha çok izlenir, Palme d'Or aldığı için mi daha çok izlenir? Tabii canım. Sonuçta Palme d'Or Evet. yani filmin daha fazla insana hem daha fazla ulaşıyor hem de zaten yani Palme d'Or aldığında da üzülmezsin artık bir Tabii zahmet. canım, Ayıp yani. yok hayır. Tabii. Bu ekstra bir şey zaten. Evet. Sonrasındaki bu film dizi, Fransa'daki film dizi hikayesinde birincisi zaten koşullarını çok merak ediyorum. Ay İbrahim o hep hayalini kurduğumuz vardı ya. Ya. Aslında şöyle olmalı bu işler niye hani böyle sete gidip Aha. böyle sette böyle hani o 9. saat hiçbir şey yapmadan bizim var rekorumuz öyle 9 saat hiç sete gidip İbrahim'le 9 saat bir karavanda oturmuşluğumuz var hiçbir şey yapmadan. Dolayısıyla hani o 9 saatte ne nasıl olabilirdi diye düşündüğümüz her şeyi yapıyorlar. Ne güzel ya. Evet. Peki ilişkin devam ediyor mu? Ediyor. Ara ara tekrar böyle ihtimaller var değil mi? Bizzat orada bulunmanın daha büyük artıları oluyor. Yani daha fazla deneme çekimine gidiyorsun. Daha kolay ulaşılabilir oluyorsun. Orada yaşadığın için daha prodüksiyon açısından elverişli oluyor. Ama buradayken de sürekli mesela şöyle bir sistem kuruyorsun. Burada evde deneme çekimleri yap, onları yükle, bir transfer hop ve ondan Fransa'ya. Sonra bekle haber. Böyle yani benim için de aslında eğlenceli, yeni bir şeyler keşfettiğim bir dönem. Bir de heyecan verici. Çok Ne heyecan olursa verici. olsun sen çok içinde ve artık senin için sürekli olmuş olabilir ama bizim durduğumuz yerden Avrupa ile sürekli bağlantısı olan bir oyuncu olması hayatımızda önemli bir şey. Yani çok kaç teşekkür tane ederim. isim var ki yani işte Mehmet Günsür'ü biliyoruz, seni biliyoruz, Haluk Bilginer'i biliyoruz, Mehmet Kurtuluş'u biliyoruz. Ben mesela başka isim bilmiyorum. O yüzden önemli bir şey vardır. 3-5 tane daha tabii. benim tanımadığım ama bence çok önemli ve pazarın büyümesi ve yayılması için Kesinlikle. her birimizin oralara, o alanlara girebilmesi için de olması gereken şeyler. Ki bu kadar yetenekli insanlarla da başlamış olması bence bizim memleketteki yetenek dünyası ile ilgili de bir şeyler söylüyordur o tarafa İyi de güzel. diye Ne düşünüyorum. kadar güzel. Siber zorbalıkla ilgili ne düşündüğünü soracağım. Çünkü günümüzde zaten birçoğumuzun karşılaştığı ve senin de hani bir tane çıkıp yok artık diye yapıştırdığın, başına da gelmiş olan, zaman zaman belki o kadar hepsine cevap çıkıp kimsenin vermediği gibi senin de vermediğin için zaman zaman belki de karşılaştığın ama cevap vermediğin bir ciddi bir problem denilebilecek bir şey ya bu siber zorbalık. Bu daha göz önünde meslek yapan insanlar için biz antrenmanlıyız. Derimiz daha kalın. Tamam hani canımız sıkılır, görmezden geliriz, gideriz. Ya da gerekirse cevabını verirsin. Yani daha aslında kendini koruyabilir haldeyiz. Çünkü alışkınız temas halinde olmaya. Yine de bizim bile tahammül edemediğimiz noktalar oluyor elbette ki. Burada ben tehlikenin bu zorbalığa maruz kalarak büyüyen nesil için olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel görünüşünden başlayarak fikirlerine kadar sürekli bir tacize maruz kalıyor. Psikolojik şiddete maruz kalıyor. Sürekli kendini yetersiz hissediyor. Fiziksel olarak bir yetersizlik hissi ile baş etmeye çalışıyor. Kendini beğendirme gayretinde oluyor ve bir varoluşsal bir problem ve bir kimlik de yaratmaya çalışıyor. Yani bir sosyal medya kimliği aslında o. Ama realde kameranın arkasında, klavyenin arkasında başka biri var ve onun büyümesine, onun gelişmesine izin veremiyor. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Başarabiliyorsak daha az vakit geçirelim. Bu hayat, dünya oradan ibaret değil ve de birbirimize benzemek zorunda değiliz. Biz birbirimize benzemeden farklı bireyler olarak, farklı düşüncelerde, farklı inanışlarda, farklı dinlerde, farklı ırklarda, farklı cinsel kimliklerde, farklı yönelimlerde her şey kişinin kendisini ilgilendirir. Olduğunuz gibi güzelsiniz, olduğumuz gibi güzeliz. Ben 35'imde şunu keşfettim. Kendimi artık kimseyle kıyaslamayacağım. Benim kendimi tek kıyaslayabileceğim kişi benim. Kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum. Kendi potansiyelimi yükseltmek istiyorum. Bunu da
hani ay gelişelim hobilop diye söylemiyorum. Başka bir ihtimal yok. Yani siz bugün burada birileri sana cahçurt bir şey yazdı. Ay İbrahim işte atıyorum. Berbat programın amma da sıkıldık ya da çok eğlendik. Ay çok güzeldi hep böyle gitsin. Ay bilmem falan. Bitti evine gittin. Ve hani sonrasında yok işte yani sana ait vakit geçiyor, ömür geçiyor. Yani oradakileri sen bir daha görmeyeceksin bile. Bu baskıyı kendinize yapmayın, yaratmayın, almayın üstünüze bu yükü yani. Bilin bakalım ne oldu? Melisa Nur Hanım'ın topu gibi. nur topu gibi bir reflüsü var. Yani bu ne demek oluyor? Melisa Hanım yerine biri içmeye gelecek. Gel Göksu'cum böyle. Bileceğiz. O zaman benim yerime Göksu Hanım içecekse biz ikimizin tahmin hakkı var şarkılara. Kim karar verdi buna? Ben. Neden? Çünkü benim için kendini feda ediyor. Dolayısıyla Aynen, bana iki girerse hakkımız var. girsin diyorsun. Ama sen Tamam. alışıksın. Okey, merhaba. Merhabalar, hoş Merhabalar geldiniz. efendim. Hoş bulduk. Size bir şarkı hımlayayım. Bu sefer bir iltifat yok galiba Tibet Bey. Bir iltifat Çok gel. güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. Tabii. Çünkü Tibet Bey'in eline mikrofon aldığında hedefi bellidir. Merhaba, çok güzelsiniz. Şimdi size bir şarkı hımlayacağım. Lütfen Nereye? Favori şarkınız olduğunu hatırlıyorum yanılmıyorsam. Bu arada bu İbrahim Bey'e şu an baktım ama. Ha, benim favori şarkım. Türüyemin güğümleri kalaylı değil. Sarı gelin. Sarı gelin. Ben dedim abi. Ama ben ne dedim. Ama Ben de öyle gördüm ama tabii program sahibi İbrahim Bey şimdi bir şey diyemedim. Ne? Ayrıca Ay inşallah paranız yatar ya Tibet. bir şey söyleyeceğim. Cemal'cim, bir böyle şey söyleyeceğim. baskıya boyun eğemezsiniz. Hayır ne münasebet. Sendikamız yok. Ben mi bilemedim gerçekten arkadaşlar? Sen bildin. Ciddi soruyorum. ya. Bildin. Benim Sarı takdirime gelini kalamaz. önce dedin. Neden? Çünkü Neden? böyle vurdun korktuk sen o sırada sarı gelini yapıştırdın. Ha yani yine Yine ben baskı. bir bok yedim. Öyle bildim. Evet. Tamam ben kardeşim benim tamam. Bunu ben içeyim. Ha? Bunu ben içeyim. Allah aşkına. Tabii canım ne? Ya. Siz mi kıracağım? Abi Teşekkürler. tamam buyurun. Gelebilirim. Kötüsünü de verme bari. Tabasco'yu verdim. Ya ne kadar kötü. Diğerlerine göre. En kötüsü değildir belki. Alkışlayalım bir Tibet Bey'i. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, siz kimdiniz? Gülce ben. Gülce Hanım siz nereden gelmiştiniz? Şaka. Gülce de bizim editörlerimiz. Gülceciğim, Melisa Hanım'ı tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Çok severim. Çok Ay seversin. çok teşekkür seviyorum, ediyorum. Çok Arkadaş sağ olun. mısın? Yok tanışmıyoruz. Nereden? Mesela en çok nesini beğenmiştiniz? Ama neden? Valla son zamanlarda Alya'yı çok beğenmiştim. Aileyi beğenmiştim. Evet. Müthiş bir Çok farklı teşekkür cevap. ediyorum. Yaratıcılık dolu. Efendim? Yaratıcılık dolu bir cevapla Ha, evet. bizlerleydin. Onu söyle. Kes hımlayacağım ya, o yüzden biraz Ben ama heyecanlıyım. Efendim, ekip siz hiç arkadaşım şey diye yapmayın. pislik yapıyor. Buyurun. Sizin hımlamanızı dinliyorum. Benzeri sev, bulutlar farse. Şebnem Hayır. Ferah. Şebnem Ferah. Gerçekten ama- Evet. Siz bence çalışıyorsunuz bunları. Ben seçeyim mi? Niye? Sana vereceğim cezayı mı? Kötüleri içeyim. Ay neden kötüleri içesiniz? Ay Göksu Hanımcığım, Melisa Hanım yerine içiyorsun. Limon mu tuz mu? Hiç fark etmez. Limon tuzu. Bu limon mu tuz size bırakıyorum. Tamam limonu alayım. Limonu alıyor. Göksu Hanım'ı alkışlıyoruz. Göksu Hanım'a o limon ne derdi zaten. Teşekkürler. Evet. Merhaba Cansu Hanım. Merhaba. Cansu Hanım tanıyorum. Aynen. Dastas'tan. Evet nasılsınız? Çok iyiyim siz. Ben de iyiyim sağ olun. Çok mutlu olduk geldiğinizde. Ben de. Ve aynen. bu kadar uzak iletişimde olmanıza da üzüldüm açıkçası. Bu kadar keyifli olduğunuzu keşfedememişim zamanında. Olsun efendim. Şimdi artık Ne Dastas'la oluyor şu an? kavuşalım. Şu an ne oluyor? Cansu Birbirimizi övmez ama. kendi demecini mi vermeye başladı? Cansu hımla git annem. Ne Tamam. yapıyorsun? Hazırım. Evet. Konuştuğumuz gibi. Konuştuğunuz gibi ama Aynen. konuşamamışsınız. O da ona üzülüyor. Lütfen. Lütfen Oradayken araya girme. niye hiç konuşmadık? Hımlayacağımı söyle. Buyurun. Hazırım. Ne. Yanların. Neydi? Yanların mı? Hayır, bir daha hayır yapıyorum. Türkçeydi. Türkçe. Türkçe. Canım Türkçe. Gözlerinin hapsindeyim. Yanların ne? Yanların ne? Ay işte ben Ha evet anladım. Okey. Doğru. Kayahan. Kayahan. Ağzınıza sağlık Cansu Hanım. Görüşürüz. Gözlerinin hapsinde. İnşallah sizin kaşeniz Canım. zamanında yatar. Bir dakika be. Sizin yerinize de içebilirim.
Zevkle. Asla böyle bir şey Asla olamaz. Göksu. Yapmayın. Ölümü gör. Gerçekten Aa için. yok. Hayır. Aa yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir insan niye böyle bir... Bence bunu artık değiştirin ya. Bu programa. Ya zamanlaman o kadar iyi ki. Hani programın gelmişiz, yüzmüşüz kuyruğuna. Şu an bir şeyi değiştirmeyi önermem müthiş bir fikir. Hayır, kendim için değil, sizin için. Ben Mideler. ben kendim için demiyorum zaten. Balzamik mi kaçtı bana güzel? Bravo. Bravo. Aa, evet. Program boyunca suyu içtiğim için. Oh. Ay. Evet, balzamik. Balzamik berbat bir şey. Yine bunu seyretmişler biraz. O kadar kötü değil. Ara ara geliyor. Oh. Umay zaten profesyonel oldu. Hımlama albümü çıkaracak yakında. Sol eliyle oynayarak. Aynen. Kurşun asker. Hımlıyorum. Öyle ama bak şimdi. Evet. Yarım saat. Umay'ın toplaması bak şimdi. Evet. Sizdeyiz. Dönüp hımlayacağım. Arkanı dönüp oynayacağım. Müthiş fikir. Çünkü az gülüyorduk, daha az güleriz kesin. Koy kadehle. Bize bak, bize Arkadaşlar siz... Ya hiç mi şaşırmadınız yaptığına? Ben ona şaşırırken bilemedim ama. Yapmadı mı? Bizden böyle oynamaya Arkadaşlar yani bence şu an gerçekten Serdar Ortaç'ın hakkı yeniyor. Bu şarkı böyle değil. Ha? Göbekteki zeytin. Geliyor direkt. Hadi vakitten şey yapıyorsun şu an. Ha! Sana dedim tarihi geçmiş bunların diye. Bu ne mesela? Bu birinin Evet. Petrol suyu. böyle nasıl diyeyim? Hadi aklıma geleni söylemeyeyim. Söyleme. Böyle Hayır tamam artık. dur. Aa, lütfen. Hayır kötü bir şey söylemeyeceğim. Böyle kes çok kötü bir şey söyleyecekmişim. Ben onu demeyeyim. Ay biliyor musun şu an? Ha? Hadi hemen. Ben merak ediyordum bu kısmı. Ne içtim ben? Gerçekmiş. Ne içtim? Gerçekten ne içti? Ben çok merak Bu ediyorum. ne? Arkadaşlar biri işedi mi buna? Ben yaptım her şeyi. Sen mi yaptın? Bir şey söyleyeceğim. Hadi Sen hakikaten. yapınca normal mi? Bir daha bu ne? O limon. Ha bu tuzlu suymuş. Ben bunu tuzlu su diye içtim. Ha, bu Sirkeydi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hemen- Nasılsınız Ezgi Hanım? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok mersi. Siz bize ne hazır... Şöyle bir şey düşündüm. Yapabilecek miyim? Ben de ilk defa deniyorum. Sizin Çok bugün garip bir neyiniz var duyguymuş. arkadaşlar? Sözleri çıkacak Herkes ya, bir ağzımdan açıklama korkuyorum. peşinde. Evet evet. Becerebilecek miyim Yapıyorum. bilmiyorum ama öncelikle Mesut Hanım sizle daha önce çeşitli kereler karşılaştık ve selam vermediğim için metrobüste çok üzgünüm. Meğer ne kadar keyifliymişsiniz. Keşke akbilinizi ben basaydım. Çok tatlıymışsınız. İlk defa çünkü şey yapıyorum. Böyle bir şey oluyor sürekli ama. Hayır. Evet. Veteriner, damat alayı. Vıt vıt vıt. Hepsinin olsun. İnternette sevgilim olsun. Boş ver sevgilim. Ha boş ver arkadaş. Evet. Gülseren Hanım bu kız takıldı. Ne olsun şey falan söyleyeceğim. diyor. Ne Bak, olsun bu diyor. hırs, bu hırs. İlacı hangisiydi bu? Kırmızı ufak Sizin haplar için. mı? Evet tamam. Neymiş? Neyim var? Kırmızı ufak hapları diyor verin diyor ikişer ikişer. Aç karn evet. Ben şarkının ne olduğunu anlamadım. İçeceğim. İlhan İrem boş ver arkadaş. Boş ver arkadaş. İlhan İrem boş ver arkadaşım bildin ya. İki hımdan ya. Evet. Bir daha hımlar mısın? Tabii. Arkadaşım eşek bu. Hayır. Evet ikisi birbirini biraz anımsatıyor Evet. ama. Peki hızlı. arkadaşım eşek deseydim. Ha oraya kadar gelinmedi ama. Bu ne? Hamsi marşı. Ben bu tuzlu suyu da içeyim de arkadaşlar. Gargaranı. Tuzun kendi bu kadar tuzlu bir şey değil. Onu söyleyeyim bak.
çok ağırlamayı istiyorduk. Hani teşekkür geçen ederim. seneden beri gelebildiğin Ben için, de çok- beraber vakit geçirebildiğimiz için ben çok mutluyum. Gerçekten çok özlemişim. Aynen. Yani hani bu kadar görüşmeyip de oha çok yakın arkadaşım diye Evet. bahsettiğim çok da insan yok. Hanımlar beyler, Melisa Sözer konuğumuzdu bu hafta. Biz efendim haftaya pazartesi online'da olacağız sizlerle. Çarşamba YouTube'da olacağız. Sonra bir süre sonra da belki yan yana burada bir yerde olacağız. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Signal White Now, İbrahim Selim'le bu geceyi sundu.